Haliç'in etrafında yeşil alanlar var. Şimdi gelirken Haliç'in kenarından geldim. Ve orada da aileleri piknik yaparken gördüm. Ey Allah'ım, sana hamdolsun, bize bu günleri de gösterdin dedi. Fakat biz ne diyoruz? Biz ne diyoruz? At denize, balık bilmezse Halik bilir diyoruz. Biz sükût ederiz. Biz sabrederiz. İtidalle hareket ederiz. Ama hesabını gün gelir sandıkta sorarız. 27 Mayıs müdahalesini, merhum Menderes'ini özellikle bu aziz millete karşı yaptılar. Sevgili kardeşlerim, bu aziz millet o müdahalecilerden hesabını sandıkta sordu. 28 Şubat'ı merhum Erbakan'dan önce millete karşı yaptılar. Bu millet sabretti ve sandıkta hesabını sordu. Bunlar biliyorsunuz Cumhuriyet mitinglerini, partimizi kapatma davalarını, Danıştay saldırılarını, müdahale senaryolarını bize karşı, AK Parti'ye karşı, demokrasiye karşı, hukuka, milli iradeye karşı tertip ettiler. Bu millet sabretti, sükût etti. 22 Temmuz'da, 12 Haziran'da bunun hesabını sordu. Bu millet hukuka her zaman sahip çıktı. Bu millet demokrasiye her zaman sahip çıktı. Bu millet kendi iradesine, milli iradeye her zaman sahip çıktı. Ey aziz İstanbul! Şimdi sizlere soruyorum. Sağ olasınız. Tüm babalar günü, tüm babaların kutlu olsun. Ailece aydınlık geleceğe vesile olsun. Şimdi ey aziz İstanbul, sizlere soruyorum. Öyle bir haykıracaksınız ki sesiniz tüm Türkiye'den duyulacak. Ankara'dan duyulacak. Van'dan duyulacak. Hakkari'den duyulacak. Bursa'dan, Edirne'den duyulacak. Oralara cesaret verecek. Öyle bir haykıracaksınız ki Saraybosna sizi duyacak. Öyle bir haykıracaksınız ki İslamabad, Kabil, Kahire, Bağdat, Şam, Gazze sizleri duyacak. Öyle bir haykıracaksınız ki Türkiye üzerine oyun kuranlar ofislerinde, stüdyolarında, ekranlarında, bilgisayarlarının başında tir tir titreyecekler. İstanbul, hazır mıyız? Demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? İstanbul, hukuka sahip çıkıyor muyuz? İstanbul, milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Bizimle misin İstanbul? Beraber miyiz İstanbul mu? Bir miyiz? Beraber miyiz? Kardeş miyiz? İşte bu. İşte bu. İşte Türkiye bu. Yazılı ve görsel medya, sosyal medya, bunu da saptırmazsınız inşallah. Ama cibiliyeti belli bunların. Saptıranlar gene saptırır. Ama gerçek burada. Gerçek fotoğraf burada. Dostsa, düşmanda
artık şunu anlasın. Türkiye sadece Taksim Meydanı'ndan ibaret değildir. Türkiye sadece Kuğulu Park'tan ibaret değildir. Türkiye sadece Alsancak'tan ibaret değildir. Türkiye Kasımpaşa'dır. Türkiye Fatih'tir. Türkiye Üsküdar'dır. 39 ilçemizin hepsini söylüyorum. Türkiye Keçiören'dir. Altındağ'dır. Mamak'tır. Türkiye Kayseri'dir. Sivas'tır. Erzurum'dur. Samsun'dur. Sevgili kardeşlerim, Türkiye Mersin'dir. Adana'dır. Antalya'dır. Türkiye Trabzon'dur. Rize'dir. Muğla'dır. Muş'tur. Diyarbakır'dır. Yozgat'tır. Türkiye 81 vilayetinde 76 milyonun binlerce yıldır bir ve beraber yaşadığı, kardeşçe yaşadığı bir ülke, büyük bir ülke, büyük bir devlettir. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Sizler bizim yanımızda, arkamızda olduğunuz sürece hiç endişe etmeyin. Haziran seçimlerinde %50, inşallah 2014 Mart sandıkları siz patlatacaksınız. Siz. Kardeşlerim, Türkiye tüm Orta Doğu'yu tek bir sancak altında bir ve beraber kılan Selçuklu'nun torunlarının ülkesidir. Türkiye 20 milyon kilometre kare üzerinde 3 kıtada adaletle hükmetmiş Osmanlı Cihan Devleti'nin torunlarının ülkesidir. Türkiye 7 düvele karşı savaşmış, zafer kazanmış, kardeşlik üzere cumhuriyetini kurmuş bir ülkedir. Hiç kimsenin oyunu bize sökmez. Hiç kimsenin tuzağı bize işlemez. Hiç kimsenin çirkin senaryosu bize dokunamaz. Türkiye, uluslararası medya kuruluşlarının üzerinde operasyon yapabileceği bir ülke değildir. Utanmadan şunu söylüyorlar. Arap Baharı'nı gördük. Şimdi de Türkiye Baharı'na hazır olun diyor. Dışarıdaki bazı kendini bilmezler. İçeride de onların uzantısı olan bazı kendilerini bilmezler. Bey gafil, bey cahil. Türkiye'de Türk Baharı 3 Kasım 2002'de oldu. 3 Kasım 2002. Ama onlar bunun farkında değil. Çünkü bunların gözü var, görmez. Bunların kulağı var, duymaz. Bunların dili var, gerçeği, hakkı söyleyemez. Ama işte millet, işte karar. Değerli kardeşlerim, Türkiye sosyal medya üzerinde ameliyat yapılabilecek bir ülke değildir. Türkiye, Türkiye'yi tanımaktan aciz parlamentoların kararlarıyla mahkum edilebilecek bir ülke hiç değildir. Avrupa Birliği parlamentosu bizimle ilgili karar almış. Haddini bil ya. Haddini bil. Sen Türkiye ile ilgili karar almaya yetkili misin ya?
Daha ilk gün ne dedim? Sizin aldığınız kararı tanımıyoruz dedim. Ve aldıkları kararı kendilerine iade ettik. Türkiye şu anda Avrupa Birliği üyesi değil, müzakereci. Eğer siz dürüstseniz, eğer siz samimiyseniz, diyorum ki Yunanistan'da bu kadar eylemler oldu. Her taraf yakıldı, yıkıldı. İnsanlar öldürüldü. Kalktınız 100 milyarlarca avro onlara yardım ettiniz. Avrupa Birliği üyesi. Ne yaptınız? İngiltere'de daha yeni işte G8 ile ilgili olarak değerli kardeşlerim 50 tane gösteri yapanı aldılar. Hemen anında gözaltına alarak götürdüler. İngiltere ile ilgili ne karar aldın söyler misin? Almanya'da bunca olaylar oldu. Fransa'da bunca olaylar oldu. Bunlarla ilgili bir karar alabildin mi? Değişik Avrupa Birliği ülkelerinde bunca olaylar oldu. Bir karar alabildiniz mi? Yerli ve yabancı birlikte hareket eden yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Dürüst olun, dürüst. Basın ahlakı denilen bir olay var. Namuslu olun, namuslu. Bu gerçekleri yazın. Dürüst olun. Eğer Tayyip Erdoğan'dan dürüst olmamayı bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Biz bu yola dik çıktık, dik duracağız, dikleşmeyeceğiz ama yola emin adımlarla yürüyeceğiz. Tabii bunlar bugüne kadar güdülen iktidarlara alışmıştı. Güdüyorlardı. İstedikleri gibi hükümet kuruyorlardı bu ülkede. İstediklerini indiriyorlardı, istediklerini getiriyorlardı. Türkiye'de de işte bazı medya kuruluşları aynı oyunun içindeler. Aynı numarayı yapıyorlar. Ama hepsi turnasol kağıdı gibi ortaya çıktı. Hepsi çok iyi çıktı. Faiz lobisi çok iyi ortaya çıktı. Bunları da A'dan Z'ye biliyoruz. Taksim Meydanı'na 30 bin kumanyayı kimlerin gönderdiğini gayet iyi biliyoruz. Kendi otellerinde terörle işbirliği yapanları yatırıp kaldıranları da çok iyi biliyoruz. Bunların hesabı sorulmayacak mı? Bunların hesabı sorulmayacak mı? Eğer bu hesabı sormazsak o zaman işte bu millet bizden hesap sorar. Milletimizin verdiği emanete ihanet edemeyiz. Milletimizin verdiği emaneti hakkıyla yerine getireceğiz. İşte bu uluslararası medya, bu Avrupa Parlamentosu Suriye'yi görmez. Suriye'de akan kanı görmez. Suriye'deki vahşeti görmez. Bu uluslararası medya, bu Avrupa Parlamentosu Filistin'deki katliamları görmez. Yani kardeşlerim, Gazze'de olanları, bitenleri görmez. Bunlar sürekli olarak Türkiye üzerinde. Tabii 10 yıl önce birken bugün 3 olan Türkiye birilerini kıskandırıyor. Birilerini tahrik ediyor. Türkiye nereden nereye geldi? Artık buna tahammül edemiyorlar. Kişi başına milli gelirin 10.500 dolara çıktığı bir Türkiye bunları tahrik ediyor. Bunlar bundan dolayı rahatsız oluyorlar. Onun için de sevgili kardeşlerim kararlı bir şekilde biz bu yolculuğu devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Sevgili kardeşlerim, eğer Türkiye'yi gerçekten tanımak, gerçekten anlamak isteyenler varsa,
gerçek bir Türkiye fotoğrafını yansıtmayan örgütlere değil, gelsinler kitlesel örgütlerden öğrenmeye, özellikle AK Parti'yi tanımaya çalışsınlar. Ve o zaman gerçeği görsünler. Sevgili kardeşlerim, kendi ideolojilerini kendi yaşam tarzlarını Türkiye'nin geneli gibi yansıtanlar Avrupalı muhataplarını lütfen yerinde yakından görsünler. Avrupa'nın da bunlara karşı dikkatli olmasını, oradaki dostlarımızın böyle bir dezenformasyon karşısında duyarlı olmasını özellikle rica ediyorum. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim, AK Parti olarak 10,5 yıldır bu ülkede iktidarız. Millet bize bir emanet verdi. Bu emaneti hakkıyla götürmenin gayreti içerisindeyiz. Şuraya özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Şu anda yaşı 20-25 arasında olan gençlik, Gezi Parkı'nda olan gençler, samimi olanlar vardı. Şu anda hepsi çekildiler. Ama şunu unutmayın, kişi arkadaşının dinindendir. Kişi sevdikleriyle beraberdir. O samimi olan gençler, hani ben dedim ya 3-5 çapulcu, rahatsız olanlar oldu. Olsunlar. Yarası olan gocunur. Türk Dil Kurumu'nun çapulcu tanımını yaptım onlara. Çapulcu kime denir? Çapulcu, kamu düzenini bozmaya gayret edenlere denir. Türk Dil Kurumu. İşte bunlar kamu düzenini bozmak isteyenler değil mi? Bunlar terör örgütleriyle ilişki içerisinde olanlar değil mi? Bunları görmeyecek miyiz? Bunları es mi geçeceğiz? Sevgili kardeşlerim, biz gençlerimizin bunu bilmesini istiyoruz. Bu ülkede 10,5 yıl önce polisin sınırsız güç kullanma hakkı vardı. Ama biz geldik, bunu kaldırdık. Ve bunu sınırladık. Bunu sınırladığımızı bildikleri halde, gözaltı sürelerini bizim kısalttığımızı bildikleri halde, sorgulama usullerini bizim düzenlediğimizi bildikleri halde, polisin toplumsal olaylara müdahalesini demokrasinin, hukukun çerçevesi içine aldık. Bunu bildikleri halde bize karşı takındıkları tavrı anlamak mümkün değil. Cezaevlerinde kötü muamele vardı. Bazı karakollarda kötü muameleler vardı. Biz geldik, bunları kaldırdık. İşkenceye sıfır tolerans dedik. Kararlılıkla uyguladık. Hukuk sisteminde keyfiliğe yer yok dedik. Kararlılıkla uyguladık. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne geçişi biz sağladık. Bunları görmüyor musunuz? İfade özgürlüğü sınırlandırılmıştı. İfade özgürlüğünün önünü açtık. Toplantı yapmak, gösteri
Yürüyüş yapmak kısıtlanmıştı. Bu demokratik hakların önünü biz açtık. Kardeşler,